Bazı insanlar yalan söylemez. Çünkü buna ihtiyaç duymazlar. Gerçek niyetlerini zaten davranışları anlatır. Sorun şu ki çoğumuz kulaklarımızla dinliyoruz ama gözlerimizle bakmayı bilmiyoruz. Oysa bir insanın gerçek yüzü söylediği cümlelerde değil, söylemeden yaptığı küçük seçimlerde ortaya çıkar. Birisi sana saatlerce iltifat edebilir ama sen konuşurken telefonuna bakıyorsa zihni aslında başka yerdedir. Bir başkası tek kelimeyle iyiyim der ama omuzları, bakışları ve sana ayırdığı dikkat bunun tam tersini anlatır. İnsan davranışlarının en ilginç tarafı da budur. Dil kontrol edilebilir. Ama sessiz alışkanlıklar çoğu zaman kontrol edilemez. İnsanların çoğu tam burada hata yapıyor. Büyük hareketlere odaklanıyorlar. Oysa gerçek niyet neredeyse görünmeyecek kadar küçük davranışların içine saklanır. Ve birazdan anlatacağım son davranış, bir insanın sana gerçekten değer verip vermediğini anlamanın en güçlü yollarından biri olacak. Çevrende mutlaka böyle biri vardır. Yanındayken her şey normal görünür. Sohbet eder, güler, hatta seni desteklediğini söyler. Ama nedense o kişinin yanından ayrıldığında garip bir huzursuzluk hissedersin. Sanki görünmeyen bir şey eksiktir. Bunun nedeni çoğu zaman söyledikleri değil, sessizce verdikleri sinyallerdir. Mesela bir başarı haberini paylaştığını düşün. Uzun zamandır emek verdiğin bir işi sonunda başardın. Karşındaki kişi seni tebrik ediyor. Kelimeleri doğru. Yüzünde hafif bir gülümseme de var. Ama konu sadece birkaç saniye sonra değişiyor. Sana hiçbir soru sormuyor. Nasıl başardığını merak etmiyor. Heyecanına ortak olmuyor. İlk bakışta bunda garip bir şey yok gibi görünür. Ama gerçekten senin mutluluğunu önemseyen insanlar, başarı haberini sadece duymakla yetinmez. Onun içinde kalmak ister. Çünkü ilgi, zaman harcamayı gerektirir. Bir insanın sana ayırdığı dikkat, sana söylediği güzel sözlerden çok daha değerlidir. Psikolojide insanlar önem verdikleri konulara istemsizce daha fazla zihinsel enerji ayırırlar. Bu yüzden biri seni gerçekten önemsiyorsa, konuşmanın devamını getirmek ister. Seni anlamaya çalışır. Ayrıntıları sorar. Konu onun için yük değil, meraktır. Tam tersine, ilgisiz biri konuşmayı mümkün olan en kısa sürede başka yere taşır. Dışarıdan nazik görünür ama zihni çoktan ayrılmıştır. İşte ilk sessiz davranış budur. Gerçek ilgi konuşmayı uzatır. Sahte ilgi ise sadece nezaket kadar sürer. Fakat bundan daha dikkat çekici bir davranış var. Hiç fark ettin mi? Bazı insanlar sen konuşurken seni dinliyor gibi görünür ama cümlen bitmeden cevap vermeye başlar. Sanki seni anlamaya değil, sıra kendisine gelsin diye bekliyordur. Başta bunu heyecan sanabilirsin. Ama tekrar etmeye başladığında farklı bir tablo ortaya çıkar. Çünkü gerçekten dinleyen insanın amacı cevap vermek değildir. Önce anlamaktır. Bunu günlük hayatta çok sık yaşarız. Bir derdini anlatırsın. Daha ikinci cümlede karşındaki kendi yaşadığı benzer olayı anlatmaya başlar. Bir anda sohbet senin etrafından çıkar, onun etrafında dönmeye başlar. Bu küçük gibi görünen alışkanlık aslında güçlü bir ipucudur. Çünkü bazı insanlar seni dinlemez. Seni sadece kendi hikayelerine geçiş yapmak için kullanır. Gerçek empati sessizdir. Karşındaki bazen sadece birkaç saniye susar. O sessizlikte seni anlamaya çalışır. Sahte empati ise çok konuşur ama az hisseder. Şimdi anlatacağım davranış ise insanların çoğunun gözünden tamamen kaçar. Bir insanın sana nasıl davrandığı kadar yanında olmayan insanlar hakkında nasıl konuştuğu da gerçek karakterini ele verir. Düşün, bir arkadaşın senin yanındayken sürekli başka insanları küçümsüyor. Herkesin kusurunu anlatıyor. Sürekli alay ediyor. İlk başta bunu samimiyet sanabilirsin. Çünkü sana güveniyor gibi görünür. Ama burada küçük bir soru sormak gerekir. O insanlar odada yokken onlar hakkında bunu söyleyen biri. Sen odada olmadığında senin hakkında ne söylüyor olabilir? İnsan karakteri kişiye göre değişmez. Sadece hedef değiştirir. Bu yüzden olgun insanlar dedikodunun içeriğine değil, alışkanlık haline bakar. Çünkü sürekli başkalarını değersizleştiren biri,
Bunu bir gün sana da yapacaktır. İnsanlar çoğu zaman kendilerini kelimeleriyle değil, başkalarına gösterdikleri saygıyla ele verir. Fakat bundan sonra anlatacağım davranış çok daha ince olduğu için fark edilmesi zordur. Bazı insanlar sana asla doğrudan "seni kıskanıyorum" demez. Hatta tam tersine seni desteklediklerini söylerler. Fakat sen yeni bir hedefinden bahsettiğinde yüz ifadeleri neredeyse fark edilmeyecek kadar değişir. Ses tonları biraz daha düzleşir. Heyecanları kaybolur. Konuyu küçültmeye başlarlar. İnşallah olur. Göreceğiz. O kadar da önemli değil. Tek başına bu cümleler hiçbir şey ifade etmez. Ama sürekli tekrar ediyorsa başka bir tablo oluşur. Gerçek destek senin umutlarını büyütür. Gizli rekabet ise umutlarını sessizce küçültmeye çalışır. İnsan beyni kıyaslama yaptığında bunu tamamen gizlemekte zorlanır. İşte bu yüzden en gerçek sinyaller kelimelerde değil, kelimelerin taşıdığı duyguda saklıdır. Ve ilginç olan şu, birazdan anlatacağımız davranış bütün bunlardan bile daha güçlü. Çünkü insanlar onu neredeyse hiç kontrol edemez. Eğer bunu fark etmeyi öğrenirsen, birinin sana gerçekten değer verip vermediğini çok daha kısa sürede anlayabileceksin. Bir insanı tanımak için bazen aylarca vakit geçirmen gerekmez. Onu sadece küçük bir hayal kırıklığı yaşarken izlemen yeterlidir. Çünkü çoğu insan her şey yolundayken naziktir. Asıl karakter, işler istediği gibi gitmediğinde ortaya çıkar. Bunu günlük hayatta sık sık görürsün. Bir arkadaşın planı iptal olur, beklediği cevabı alamaz ya da küçük bir eleştiri duyar. O ana kadar sakin görünen biri birden sertleşir. Ses tonu değişir. Yüzündeki ifade değişir. Belki sana değil ama bir garsona, bir kasiyere ya da hiç tanımadığı birine öfkesini yansıtır. İşte burada çok önemli bir ayrıntı var. İnsanlar genellikle güçlü oldukları kişilere değil, kendilerinden daha zayıf gördükleri kişilere nasıl davrandıklarıyla gerçek karakterlerini gösterir. Çünkü saygı sadece çıkar olduğu zaman gösteriliyorsa, o saygı değildir. O iyi hesaplanmış bir davranıştır. Bu yüzden bir insanı değerlendirmek istiyorsan, sana nasıl davrandığına bakmadan önce başkalarına nasıl davrandığını izle. Hiçbir karşılık beklemediği insanlara gösterdiği tavır, sana söylediği yüzlerce güzel sözden daha gerçektir. Ama bütün bunların bile önüne geçen başka bir davranış var. Hiç dikkat ettin mi? Bazı insanlar seni yalnızken çok destekler. Fikirlerini beğenir, seni över, yanında olduklarını söylerler. Fakat kalabalığın içine girdiklerinde tamamen değişirler. Seninle aynı fikirdeymiş gibi görünmezler. Sana destek olacakları yerde sessiz kalırlar. Hatta bazen başkalarının onayını kaybetmemek için sana karşı taraf değiştirirler. Bu davranışın nedeni çoğu zaman cesaret eksikliği değildir. Kabul görme ihtiyacıdır. İnsan beyni ait olmak ister. Fakat karakter sahibi insanlar ait olma isteğini doğru bildiklerinden daha değerli görmezler. İşte bu yüzden bir insanın gerçek niyetini anlamak istiyorsan, onun sana yalnızken değil, başkalarının önünde nasıl davrandığını izle. Çünkü yalnızken seni desteklemek kolaydır. Risk alarak yanında durmak ise bambaşka bir şeydir. Ve şimdi geldik belki de hepsinden önemli olan son davranışa. Çoğu insan bunun farkına bile varmaz. Bir insanın sana verdiği değeri anlamanın en güçlü yolu, sana ayırdığı zaman değildir. Sana ayırdığı dikkattir. Çünkü zaman bazen mecburiyetten verilir. Aynı ofiste çalışırsınız, aynı evde yaşarsınız, aynı masada oturursunuz. Ama dikkat tamamen bir seçimdir. Sen konuşurken gözlerinin içine bakıyor mu? Anlattığın küçük bir ayrıntıyı haftalar sonra hatırlıyor mu? Ruh halindeki değişimi sen söylemeden fark ediyor mu? Yoksa seni dinliyormuş gibi yaparken zihni sürekli başka yerlere mi gidiyor? Bugünün en büyük problemi insanların zamansız olması değil, dikkatsiz olması. Çünkü gerçekten değer verdiğimiz insanlara karşı beynimiz farklı çalışır. Onların yüz ifadelerini daha kolay hatırlarız. Ses tonlarındaki değişimi daha hızlı fark ederiz. Anlattıkları küçük ayrıntılar hafızamızda daha uzun kalır. Bu yüzden biri
seni sürekli unutuyor, seni dinlemiyor, aynı şeyleri defalarca anlattırıyorsa bunu hemen kötü niyet olarak yorumlamak doğru olmaz. Ama bu durum sürekli tekrar ediyorsa sana verdiği öncelik hakkında önemli bir ipucu verir. Çünkü ilgi sevginin en sessiz halidir ve ilgisizlik de çoğu zaman reddedilmenin en sessiz şeklidir. Buraya kadar anlattığımız 7 davranışın ortak bir noktası var. Hiçbiri tek başına kesin bir yargı oluşturmaz. Bir insan bir gün dalgın olabilir, bir konuşmada seni bölebilir. Bir gün kötü bir ruh halinde olabilir. İnsanları tek bir ana bakarak tanımlamak en büyük hatalardan biridir. Ama aynı davranışlar farklı zamanlarda, farklı ortamlarda tekrar etmeye başladığında artık karşında tesadüf değil, bir örüntü vardır. İnsan karakteri büyük olaylarda değil, tekrar eden küçük seçimlerde ortaya çıkar. Bu yüzden insanları anlamaya çalışırken söyledikleri sözlerden biraz daha az etkilen. Bunun yerine kimse izlemediğini sandıkları anlardaki davranışlarını izle. Çünkü gerçek niyet bağırmaz. Kendini alkışlatmaya çalışmaz. Sessizdir. Ama dikkat etmeyi öğrendiğinde gördüğün hiçbir şeyi eskisi gibi yorumlayamazsın. Belki de bugüne kadar seni en çok yanıltan insanlar, en güzel konuşanlar değildi. En güzel görünen davranışların arkasına saklananlardı. Şimdi çevrendeki insanları düşün. Bu 7 sessiz davranıştan hangisini en sık fark ediyorsun? Belki de asıl değişmesi gereken insanların davranışları değil, bizim onları okuma biçimimizdir.